Baş müfettiş Turgut'un başlattığı soruşturmayla yargıda yeni bir dönem başlıyor ve işlerin gidişatı tamamen değişiyor. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? Yaşanacak sürprizler ve ekranlara damga vuracak bomba senaryolar herkesi heyecanlandıracak. Yekta'nın şeytani hamlesiyle olay baş müfettişe kadar uzandı ve Ilgaz'ın gördüğü rüya gerçek oldu. Ilgaz 2 bölüm öncesi rüyasında savcılık cübbesinin askıda asılı olduğunu görmüştü ve şimdi ise görevinden uzaklaştırıldı. Önümüzdeki bölümde soruşturmayla ilgili büyük sürprizler bizi bekliyor olacak. İşin sonucunda elbette gerçek adaletin sağlanacağını ve Ilgazların istediği sonuca ulaşacağını zaten 6 ay sonrasından biliyoruz. Fakat bu süreçte çok ilginç ve şaşkına çevirecek olaylar yaşanacak. Sahte avukat Yekta'nın geçmişini, kara para akladığını ve birçok illegal işlere bulaştığını hiç araştırmayan, onu kendi makamında 15 dakika boyunca dinleyen baş müfettiş Turgut bir anda İstanbul'a gelerek keskin bir kararla soruşturma başlatıp görevden el çektirme kararı aldı. Üstelik ne başsavcı Pars'ı ne de savcı Ilgaz'ı 2 dakika bile dinlemedi. Oysaki Yekta'yı 15 dakika boyunca dinlemişti. Bu kısım biraz tuhaf olsa da senaryo açısından böyle olması gerekliydi. Şimdi gelelim asıl konulara. 6 ay sonrasında Ilgaz'ın hala savcı olduğunu, Eren'in ise başkomiser olduğunu zaten biliyoruz. Yeni baş müfettişin başlattığı bu soruşturmanın sonucunda asıl adalet sağlanmış olacak. Ancak bir ihtimal Pars başsavcılık görevinden düşürülebilir. Geçtiğimiz bölümde bir hayli ön planda olan Yekta ise olacaklarla ilgili bomba bir spoiler verdi. Yekta Haluk'la konuşurken son işim olsa da bunun sonunu getireceğim diye bir cümle kurdu. Kısacası bu olay Yekta'nın bulaştığı ve başrolünde olduğu son işi olacak. Şimdilik her ne kadar istediğini elde ediyor gibi gözükse de kısa bir süre sonra tüm gerçekler ifşa olacak. Peki bu gerçekler neler ve nasıl ortaya çıkacak? Mesela Haluk er ya da geç Burak'ın gerçek katili olduğunu ve ailesini katlettiğini anlayacak. Ancak öncesinde çok kritik hamleleri olacak. Haluk bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde ince bir detay verdi. Ilgaz'la konuşurken benden beter yanacak içiniz dedi ve önümüzdeki süreçte acı bir olayın daha yaşanacağını sinyalini verdi. Öte yandan Yekta'ya çalışan ve delillerle oynayarak boş kovanı çalan Rafet için tehlike çanları çalmaya başladı. Aynı zamanda Yekta'nın Rafet'ten aldığı boş kovan buluştukları mekanın çıkışındaki kameraya takıldı ve bu kameraya yakın çekim yapıldı. Bir şekilde bu kamera görüntüleri incelendiğinde mekandan önce Rafet'in çıktığı, hemen sonrasında Yekta'nın çıkarak elindeki boş kovana baktığı görülecek. Kısacası Rafet'in ifşa olacağı, Yekta'nın boş kovan oyununun ortaya çıkacağı zamanı çok az kaldı diyebiliriz. Ayrıca bir de Yekta'nın Burak'a gönderdiği mesaj var. Olası bir telefon incelemesinde, ki bu sahnenin mutlaka olması gerek, Yekta'nın Burak'a gönderdiği "hemen çık o evden" mesajı mutlaka sorgulanacaktır. Soruşturmanın temize çıkmasıyla ilgili iki önemli ihtimal daha var. Biri Mehmetcan'ın tüm olanları ve katilin Burak olduğunu hatırlaması, diğeri ise 2 sene önce kuyuya ceset atıldığını gören ve para karşılığı susan görgü şahidinin ortaya çıkması. Bu konuda da sürprizler yaşanabilir. Şimdi gelelim bir diğer bomba konuya. İşin sonucunda Yekta kaybeden taraf olacak, bu kesin, ama bu süreçte çok kritik hamleler yapacak. Mesela Yekta baş müfettişe asıl katilin hala ortalıklarda dolaştığını, katili gören tek kişinin Burak olduğunu ve hatta katilin robot resmini çizdiğini söylemişti. Böylelikle Yekta ortaya sahte bir katil profili çıkararak tüm dengeleri bir anda değiştirebilir. Diğer tarafta Ilgaz, Pars, Ceylin ve Eren soruşturma sürecinde yeni planlarını hayata geçirecek. Özellikle Ceylin, Yekta'nın oynadığı bu oyuna kendi kurallarıyla karşılık vermeye çalışacak. Bunu yaparken de Merdan'dan yardım alabilir. Mesela Yekta'nın sahte avukatlığı ile ilgili belge Merdan'ın elindeydi. Bu detayı ilk sezondan beri biliyoruz ve unutmadık. Bakalım sürpriz bir hamleyle Yekta'nın sahte avukatlığı ispatlanabilecek mi? Tüm bunlar yaşanırken ve senaryolar hızla ilerlerken yavaş yavaş 6 ay sonrasına gelmiş olacağız. Yani asıl bomba senaryonun Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmekle suçlandığı sürpriz olayın gelmesine çok az bir zaman kaldı. Belki de bu olay soruşturma temize çıktıktan sonra yeni şok edici bir senaryo ile gerçekleşir. Bu konuda da akıllara Çetin senaryosu geliyor. Bir yandan Burak konusu kapanmaya başladı ve son olarak soruşturma açıldı. Bu soruşturmanın temize çıkması çok uzun sürmeyecek. Zaten baş müfettiş rolünde izlediğimiz Yurdaer Okur diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Bir yandan da Çetin senaryosuna giriş yapılmaya başlandı ve 6 ay sonrasında gördüğümüz şok olay bu senaryoyla bağlanabilir. Bu konuda ise Ceylin'in öldürdüğü kişinin Ilgaz olmadığını, bir başkasını öldürdüğünü ve Ilgaz'ın hayatta olacağını ve hatta bunun büyük bir plan olabileceğini söylemiştik. Yeni olayları merakla bekliyor olacağız. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.